tünel aracılığıyla Kuzey Kore toprağına adım attık. Kuzey Korelileri görüyorsunuz şu an. Yani hala savaşta olan iki ülkeden bahsediyoruz. Güvenlik önlemleri had safhada. Özgürlük, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma şekli ve herhangi bir şarta bağlı olmama durumu demektir. Birazdan askeri kontrolün olduğu yere gireceğiz. Hemen arkamda bulunan yer ilk sınır. Bayağı tehlikeli bir yerde bulunuyormuş. Şu an ziyaret ettiğim ülke olan Güney Kore'nin sınırında bulunan ve özgürlüğün sadece kelime olarak ifade edildiği Kuzey Kore'nin sınırına gidiyorum. İçeride mayın tarlası var. Mayınların olduğu yere gireceğiz. Yani 2 milyon adet canlı mayın olduğunu söyledi rehber. Bakın şurası Güney Kore. Hemen karşısı Kuzey Kore. Görüyor musunuz? Şimdi biz ilk pick-up'larla geldik. 3 noktaya uğrayacağız arkadaşlar. İlk geldiğimiz yer burasıydı. Şimdi büyük otobüslere geçiyoruz. Çünkü bunun sebebi askeri bölgeye gireceğiz. İçeride çekim yapmam yasak dedi. İşte otobüsün içinde bakacağız. Çekim yapabilirsem çekim yapacağım. Çünkü dünyanın en büyük askeri yığınağının olduğu yere giriyoruz. Askeri bölgeye giriyoruz. Şu an otobüs değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet, şu an bulunduğumuz yer ilk sınır. Asker alanının başladığı yer burası. Şu gördüğünüz köprüyü de Güney Kore hükümeti daha sonra yaptırmış. Görüyor musunuz karşıdaki köprüyü? Bu yeni köprüydi. Hemen yan tarafında da eski köprü vardı. Sağ tarafımı çekemiyorum şu an. Yasakmış. Sağ tarafın çekilmesi yasak dedi. Birazdan askeri kontrolün olduğu yere gireceğiz. Hemen arkamda bulunan yer ilk sınır. Anlattıkları kadarıyla bayağı tehlikeli alanlara gireceğiz birazdan. İçeride mayın tarlası var. Mayınların olduğu yere gireceğiz. Yani 2 milyon adet canlı mayın olduğunu söyledi rehber. Rehberimiz iki konuda çok uyardı. Bir tanesi şu verdiği kartı, şu kartı kesinlikle çıkarmayın dedi. İkincisi de içeride 2 milyon adet canlı mayın var dedi. Mayın levhaları var dedi. Mayın levhalarını dikkate alın. Karşı tarafa geçersiniz, yani mayınların olduğu alana geçersiniz eğer büyük ihtimalle ölürsünüz dedi. Bakın şu an bulunduğumuz yer burası. Bu hattan içeriye gireceğiz. İlk sınırın olduğu yer dediler burası. Bu hattan şimdi içeri gireceğiz. Ondan sonra şurada tüneller var. Tünellerin olduğu yere geçecekmişiz. Şurada bir tane köy var dediler. Bu ikinci sınırın olduğu yer. Mavi ve kırmızı sınırın olduğu yer. Görüyor musunuz? Bu da işte bu gözlem noktasının dürbünle Kuzey Kore'nin görüldüğü yermiş. Yani şu sınır Kuzey Kore'ye en yakın olan sınırmış. Görüyor musunuz? En yakın olan sınır dediler. Bakın tam arkamda bulunan yeri yapmalarının amacı şundan dolayı. Şimdi Kuzey Kore ile Güney Kore normalde tek bir ırk. Kuzey Kore Savaşı'ndan sonra kimisinin annesi babası, kimisinin annesi, kimisinin babası Kuzey Kore'de kalmış, kimisinin yeğeni Güney Kore'de kalmış. Bu aileleri birleştiren bir TV programı varmış. Programın da konusu şu: aileler bu programa başvuruyor, bir organizasyon yapıyorlar. Kuzey Kore hükümetine başvuruyorlar, Güney Kore hükümetine başvuruyorlar. Sonra o insanları buluyorlar ve bulduktan sonra Kuzey Kore'de bir otelde, Güney Kore'de bir otelde televizyon yayınıyla birlikte birbirlerini görüyorlar. Yani yüz yüze dokunamıyorlar, ulaşamıyorlar birbirlerine ne yazık ki. O yüzden de o programı, o televizyon programını anmak için arkamdaki yeri yapmışlar. Şu an düğmeye basacağım, bir müzik çalıyor. O TV programının müziğiymiş. Yani o müziği duyan Koreliler genelde gözleri doluyor, ağlıyor dediler. Bakalım nasıl bir müzikmiş. Düğmeye bastım. Duygusal bir müzik. Kendinizi şöyle hayal edin. Yani normalde annenizle, babanızla, ailenizle, dedenizle kalıyorsunuz ve bir anda savaş patlıyor. Ondan sonra işte iki ülke ayrılıyor. Tek bir ırk olan iki ülke ayrılıyor ve ailenin bir tane bireyi karşı tarafta kalıyor. Sen diğer tarafta kalıyorsun ve ulaşamıyorsun. Anneni babanı özlüyorsun veya işte akrabalarını, arkadaşlarını, dostlarını. Zor. İşte savaşın ne kadar kötü olduğunu böyle yerlere gelince, ziyaret edince anlıyoruz. Bakın bu gördüğünüz heykellerin de yapılma amacı şuymuş. 2 tane çocuk görüyorsunuz. 2 tane çocuk heykeli. Yıllar önce ilk Japonya burayı işgal ediyor. Yaklaşık 35-40 yıl boyunca bildiğin sömürüyor Güney Kore'yi arkadaşlar açıkçası. Hatta ailelerden ufak kız çocuklarını zorla kaçırıyor ve seks işçisi olarak kullanıyormuş.
hatta şöyle Japon kolonileri var. İşte Filipinler'dir, diğer ülkelerdir. Burada topladığı ailelerden zorla kopardığı kız çocuklarını Japonya'ya, işte Filipinlere, diğer ülkelere, sömürdüğü diğer ülkelere götürüyormuş ve seks işçisi için kullanmak için işte 13 yaşında, 11 yaşında kız çocuklarını zorla çalıştırıyormuş Japon hükümeti o zamanlar. Yıllar sonra da Güney Kore hükümeti Japonya hükümetinden bu ayıp için bir özür beklemişler ama hala Japonya hükümeti bir özür dilememiş Güney Kore hükümetinden, Güney Kore halkından özür dilememiş. Resmi bir özür istemişler sadece. Özür dilememişler. Bu da bir Japonya ayıbı diyelim yani. Bakın bu bulunan alan da mektup yazmak için. Çünkü neden diyeceksiniz? Hani dedim ya, aileler birbirlerine ulaşmak istiyorlar. O zamanlar internet olmadığı için, telefon olmadığı için posta yoluyla birbirlerine mektup gönderiyorlarmış. Buraya geliyormuş Güney Koreli insanlar. Akrabalarına, ailelerine mektup yazıyorlarmış, buraya bırakıyorlarmış. Görevliler de Kuzey Kore'ye teslim ediyormuş. Kuzey Koreli askerler de adreslere, ailelere gönderiyormuş o mektupları. Mektup aracılığıyla aileleriyle görüşmek zorunda kalıyormuş insanlar. Şimdi DMZ bölgesiyle ilgili birazcık bilgi vereyim. Daha demin harita gösterdim ya, orada kırmızı alan vardı. Silahsızlandırılmış bölge varmış. Silahsızlandırılmış bölgede de Birleşmiş Milletler'in kuvvetleri varmış. Birleşmiş Milletler kontrolü almış orada. Yani iki hükümet anlaşmış burada. Biz şimdi Kuzey Kore'ye en yakın yerlerden sınırın olduğu tarafa geçeceğiz. Orası DMZ diye geçiyor. Şimdi bu gördüğünüz arkamda bulunan tren de o DMZ denilen yerden çıkarılıyor. Tarafsızlandırılmış bölgeden yani. 1021 tane kurşun varmış içinde. Görüyor musunuz kurşun izlerini? Şimdi şey diyebilirsiniz, bu kurşunları kim? Kuzey Kore mi attı, Güney Kore mi attı diye. Bunu kim yapmış biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler askerleri bombalamış bu arkamdaki treni. Çünkü Çinliler bu treni ele geçireceklermiş. Ele geçirmesini engellemek için, kullanılmasın diye arkamdaki treni bombalamış Birleşmiş Milletler askerleri. Anlatılanları bir kez daha duyduktan sonra savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Bakın şu an arkamda bulunan köprü de yıllar önce savaşta 200 bin Kuzey Kore askeri geliyor buraya. Bu köprüden geçmek istiyor. Bu köprüden geçerse eğer Güney Kore'yi işgal edecekler. Ve Güney Kore askerleriyle Kuzey Kore askerleri burada çarpışıyor. Bir sürü insan şehit olmuş, bir sürü insan ölmüş. Ve Güney Kore burayı geçmesini engelliyor, bu köprünün geçilmesini engelliyor. Sonra da savaşı tabii ki kazanıyor Güney Kore. Yani kazanıyor dedim, kendi sınırlarını koruyor. Bir de rehber enteresan bir şey anlattı. Şimdi bir fotoğraf koyuyorum bakın. Normalde tur programının içinde o fotoğrafta bulunan bölgeye de uğruyormuşuz. O bölgede Kuzey Kore ile Güney Kore sınırının en yakın olduğu yer. Yani 3 metre adım atıyorsun, kaldırımı geçiyorsun, Kuzey Kore toprağı. Ve Kuzey Kore askerleri var. Bir tarafta Kuzey Kore askerleri, bir tarafta Güney Kore askerleri var. Bir tane Amerikan askeri normal buraya gezmeye geliyor. Sonra bu turlardan bir tanesine katılıyor. O noktaya ulaşıyor. O noktaya ulaştıktan sonra bu Amerikan askeri kardeşimiz koşturarak Kuzey Kore sınırına geçiyor. İçeriye atlıyor ve orada tutuklanıyor. 2023 yılında oluyor bu olay. 2023 yılından beridir de tur programından orayı çıkarmışlar. Onun sayesinde biz de orayı göremiyoruz ne yazık ki. Bir Kuzey Kore askeriyle konuşmak isterdim, görmek isterdim yani. Onun yüzünden göremiyoruz. Şu an hala Kuzey Kore'deymiş. Kuzey Kore hükümeti ajan diye içeri atmış kendisini. Ne olduğuyla ilgili pek bir bilgisi yok. Yani sadece teslim edilmemiş ama hala yaşıyor dediler. Öyleymiş. Enteresan. Bakın şurada görüyor musunuz? Tren raylarının üzerlerine Kuzey Kore'nin şehirlerinin ismini yazmışlar. Bongsan var. Ondan sonra Saruwan diye bir yer var. Bakın haritada görüyorsunuz. Bu Kuzey Kore'de bulunan şehirlerin isimleri. O tren rayı da hani şehir isimlerinin yazmalarının sebebi şuymuş. Arkamda bulunan tren, hemen treni göstereyim. Buradan kalkan son trenmiş.
Rehberin anlattığına göre de Seul'den, yani buradan bulunduğumuz yerden bir tren kalkarsa Kuzey Kore'nin içinden geçip Transsibirya, yani Rusya'yı tamamlayıp ta Avrupa'ya kadar bağlanan bir tren yolu varmış. Kuzey Kore Savaşı çıktıktan sonra da bu bağlantı kesilmiş. Yani Seul'den kalkan tren Avrupa'ya ulaşamazmış. Ulaşamıyor diyorlar. Hello. Onun için arkamda bulunan son trende çok önemli bir tren dediler. Rehberimiz hatta şey dedi, umarım Kore tekrar birleşir. Ha? You are the YouTuber? Yeah, I'm taking YouTube video. Onun için de rehber şey dedi, umarım dedi Kore tekrar birleşir de bu tren rayı açılır, diğer kıtalara kara bağlantımız da açılır dedi. Bakın burada bir turistik amaçlı bir ufak bir tren organize etmişler, tren yapmışlar. Bu trenle gezilebiliyormuş. Görüyorsunuz lokomotiflerin üzerinde bayraklar var. Bu da işte bu savaşa katılan ülkelerin bayraklarıymış. Görüyorsunuz bizim bayrağımız burada. Bir de Kore'de dolaşırken nerelisin diye soruyorlar, işte dışarıda fotoğraf falan çekiyorum. Bu arada fotoğrafçıyım, beni takip edenler bilir. Instagram'da sokak fotoğrafları veya gezi fotoğrafları paylaşıyorum. Hatta bu videonun sonunda da çektiğim fotoğrafları paylaşacağım. Videonun sonuna koymayı planlıyorum. İstiyorsanız da Instagram kanalımı takip edebilirsiniz. Profesyonel fotoğraflar çekiyorum. Kore'de gezerken bana soruyorlar bazen nerelisin diye. Türk'üm deyince o brother country. Bizi çok seviyorlar. Türkleri çok seviyorlar Koreliler. Şimdi diğer köprünün tarafına geldim. Yani eski olan köprüyü tekrardan restorasyon yapmışlar. Daha deminki köprüyü full yeniden inşa etmişler. Köprünün bulunduğu yermiş, anlattım ya. Bu köprü tam yıkılmamış. Bakın burada görüyorsunuz. Savaşın bayağı çetin geçtiği yerlerden bir tanesiymiş. Bu yıkılmamış. Tekrardan onarmışlar tabii ki. Normalde kamerayla çekim yapmam yasak ama işte risk alıyorum. Hatta rehber bizi uyardı. Kamerayla çekim yapılmaması gereken yerde sakın yapmayın. Askeri alanlara gireceğiz birazdan. En tehlikeli alanlardan bir tanesine gireceğiz. Dünyanın en fazla askeri yığınağının olduğu yer arkadaşlar. Hem Güney Kore tarafı hem Kuzey Kore tarafı. Çok tehlikeli yerlere giriyoruz. Bakın görüyor musunuz? Köprünün ayağında hala kurşun izleri var. Kurşun izlerinin olduğu yeri zaten işaretlemişler. Bakın şurada var. Bakın köprünün ayaklarını görüyorsunuz. Yıkılmış. Tren rayı yıkılmış. Devamı yok. Çünkü savaşta yıkılmış. Görüyor musunuz? Tren rayı buraya kadar geliyor. Şunu göstermek için bırakmışlar. Turdaki ilk noktaya uğradıktan sonra canlı mayınların ve tünellerin olduğu, dünyanın en çok askeri yığınağının olduğu bölgeye geçiyoruz. Şu an mayınların olduğu yere gösteriyoruz. İçeride bir sürü mayın var. Evet, şimdi tünellerin olduğu yere geldik. Askeri sınırlar içerisindeyiz. Pasaportumu aldılar. Şöyle göstereyim. DMZ denilen bölgenin tam şu an içine girdik. Hatta bayrağı da göstereyim. İşte Birleşmiş Milletler bayrağını görüyorsunuz. Şöyle DMZ yazısı da var. Şu an dünyanın en büyük askeri yığınağının olduğu yerdeyiz arkadaşlar. The world's only demilitarized zone, DMZ, is a place that bears the tragedy of the time in the past. İçeride 8 dakikalık bir belgesel izlettiler bize. Şu an DMZ'de olduğumuz için. Yalnız güvenlik had safhada. Çekim yapmamıza izin vermiyorlar bazı bölgeleri. Çünkü askeri bölgeler olduğu için. Evet, şu an Kuzey Kore'nin yaptığı tünellere giriyoruz. Bakalım neler göreceğiz içeride. Çekim yapamayacağım ama size gösteremeyeceğim ama çıkınca anlatacağım. Arabayla geçerken rehberimiz uyardı, dedi ki sağınıza solunuza mayınlar var. 2 milyon tane toplamda mayın varmış. Mayınların arasından geçtik geldik. Tüneli çekemedim. Tünel şöyle 358 metre
90 derecelik açıyla aşağıya doğru iniyorsunuz. Bayağı uzun geliyor. Bazı insanlar kendini rahatsız hissetti. İşte oturdu sağa sola. Oturak yapmışlar tünelin sağına sonuna. Bir de böyle borularla oksijen veriyorlardı. 358 metre indikten sonra düz bir tünel gelmeye başladı. Düz tünelin sonunda da tünel aracılığıyla Kuzey Kore toprağına adım attık. Bir de rehber arabada şey anlattı. Bir fotoğraf gösterdi. Böyle kamyonlar sıraya girmiş Kuzey Kore sınırına doğru. Orada inekler var dedi. Biz dedi Kuzey Kore'li insanlara yardım gönderiyoruz dediler. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama fotoğraf gösterdiler. Çünkü Kuzey Kore'de ekonomik kriz varmış. Çünkü ambargoya uğrayan bir ülke. Daha demin belgeselde gösterdiler. İşte savaşın nasıl olduğunu 8 dakikalık bir belgeselle anlattılar. Biraz taraflı anlatıyorlar tabii. Bir de şeyden bahsediyor işte çok fakir bir ülke, işte açlık, sefalet çok kötü falan gibisinden. Tabii o taraftan da imkanımız olsaydı da keşke o taraftan da görsek. İki taraftan da görmek lazım. Bir de şey dediler, Covid-19 zamanı binlerce insan vefat etmiş ve sınıra koymuşlar o insanları. Kuzey Kore, Güney Kore sınırına atmışlar böyle. Şey dediler, bir sürü ölü insan bulduk dediler. Rehber anlattı. Bir de şu an bulunduğumuz bölge insanlardan arındırıldığı için yıllarca insanın bulunmadığı bir bölge. O yüzden doğal yaşam bayağı gelişmiş. Belgeselde de anlattılar. İşte çiçekler açmış, hayvanlar rahat rahat dolaşabilmiş. Aynı Afrika kıtası. Bakın atış yapıyor askerler. Bakın burada tünelleri, diğer tünelleri gösteriyorlar. Güney Kore hükümeti şu şekilde bloklarla engellemiş. Önce bloklar koymuşlar, sonra su basmışlar yukarıdan. Tünelin içi full su ve bloklarla doluymuş. Tünelin içine girdiğimizde sarı renkler vardı. Sarı renklerin olduğu şey de dinamitlerin yerleriymiş. Zaten yerleri var böyle patlamış. Rehber zaten bahsetmişti, videolarda, fotoğraflarda göstermişti. Bizi canlı şekilde görmüş olduk. Şu an hala savaşta olan iki ülkeden bahsediyoruz. Savaşta olan iki ülkenin tam sınırındayız. Çok tehlikeli yerler. Şu an bir saldırı olsa herkes tehlike altında. Bakın şurası Güney Kore toprağı. Hemen karşısı Kuzey Kore toprağı. Görüyor musunuz? Çok yakın. En yakın yeri 460 metreymiş. Birazdan dürbünlerin olduğu yere geçeceğiz. Orada video çekeceğiz. Orada size de göstermek istiyorum. Hatta dürbünle Kuzey Korelileri, tarlada çalışan Kuzey Koreli insanları görebiliyormuşuz. Evet, şu an Kuzey Kore'nin en yakın olan yerine geldik. Arkamda bulunan toprak Kuzey Kore toprağı. Şimdi göstereceğim bakın size. Bakın şurası Güney Kore toprağı. Hemen karşısı. Şurası Kuzey Kore toprağı, görüyor musunuz? Birazdan dürbünlerle bakacağım. Dürbün sırasını bekliyorum. Gösterebilirsem size de göstereceğim. Şansımız varsa Kuzey Koreli tarlada çalışan işçileri de görebiliyormuşuz. Bakın bir ses geliyor ya, bu ses Kuzey Kore'den gelen radyo sinyalleriymiş. Propaganda için bu sesi veriyorlarmış. Ürkütücü bir ses. Siren sesi gibi bir şey. Kuzey Kore böyle gücünü göstermek için bu siren sesine benzer sesleri radyo dalgalarıyla gönderiyormuş. Bunun karşılığında da Güney Kore K-pop müzik açıyormuş, K-pop gönderiyormuş arkadaşlar. Bakın karşıda, tam karşıda, şu an zoom lensi taktım. Tam karşıda görüyor musunuz? Propaganda köyü var. Orada insanlar yaşamıyormuş. Görüyor musunuz? Propaganda köyü. Bakın şurada da sesler de geliyor. Propaganda sesleri Kuzey Kore'nin yaydı. Hemen bakın şurası da görüyor musunuz? Şurada nasıl tarif edeyim ben? Keosan şehri var. Orada insanlar yaşıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnsanların yaşadığı yer orası. Dünyanın en kapalı ülkelerinden bir tanesi. Kendilerinin süper güç olduğuna inanıyorlar. Gerçekten enteresan. Diktatörlükle yönetiliyor biliyorsunuz. Ve arada sırada nükleer bomba denemeleri yapıyor. İki ülkeyi ayıran şu nehir. Biliyor musunuz? Çok yakın bak. Şurası Kuzey Kore toprağı. Hemen şöyle yapayım. Şurası Güney Kore toprağı, şurası Kuzey Kore. Bakın şurası Güney Kore. Şuradan 450 metreymiş. Yüzerek ulaşılabiliyormuş Kuzey Kore'ye. Bakın canlı kameralar var. Canlı kameralarla zoom yapabiliyor kameralar. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum.
Bakın birisi var. Şu an Kuzey Koreli birisi var orada geçiyor. Vay be. Bakın şu. Vay be, Kuzey Koreli birisi geçiyor. Tarlada çalışan işçiler büyük ihtimalle. Bir de Kuzey Kore zamanında balon saldırısı yapıyormuş burada. Yaklaşık 1000 tane balon saldırısı yapmış arkadaşlar. Eskiden beridir 1000 tane balon yakalanmış, 1000 tane balon düşürmüşler rehberin anlattığına göre. Yani şu an hala savaşta olan iki ülke ama tabii ki ateşkes var. Kuzey Kore nükleer bomba denemesi yapıyor, değişik değişik bomba denemeleri yapıyor. Hatta bizim telefonumuza bazen uyarı geliyor Güney Kore hükümeti tarafından. Bazen de hava durumuyla ilgili uyarı geliyor, uyarı mesajları geliyor bize. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ve Seul sokaklarında çektiğim fotoğraflarla videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın ve kanalımı takip etmeyi unutmayın.